iyi canavar kavgaları ve başka pek bir şey değil. Birisi bu filmin sadece canavar dövüşlerinden oluşan 25 dakikalık bir versiyonunu yapacak ve insanlar bunu tercih edecek. Geçenlerde Godzilla filmlerinin yaptığı en önemli hatanın, insan karakterlerin önemini küçümsemek olduğunu yazmıştım. Godzilla bir karakter olarak değil, bir metafor olarak en iyi şekilde işliyor ve filmin konusu ne olursa olsun, canavar kavgaları ve yıkımın pastanın üzerine krema olarak aktarılması için bu insan karakterlere ihtiyacınız var. Filmler buz gibi olunca bocalıyor ve ne yazık ki Adam Wingard'ın Godzilla Kong'a karşı filmi böyle bir film. Harika oyunculardan oluşan bir kadroya rağmen, onlar yalnızca olay örgüsünü ilerletmek için varlar, böylece Godzilla'nın Kong'la savaşmasını sağlayabiliriz. Adil olmak gerekirse, film teneke üzerinde ne diyorsa onu yapıyor ve eğer sadece canavar kavgaları için bu filmdeyseniz, paranızın karşılığını alacaksınız. Ancak Godzilla Kong'a karşı, bir filmin CGI gösterisinden başka bir şey sunmadığı ve başka pek az şeyi önemsediği zaman ne kadar zayıf olabileceğinin bir başka örneğidir. Godzilla, canavarların kralındaki olayların 3 yıl sonrasını konu alan filmde, Godzilla, görünüşte kışkırtılmamış bir şekilde, şimdiye kadar bu filmlerde adı hiç geçmeyen, fütürist ve güçlü bir şirket olan Apex Cybernetics'e ait bir tesise saldırana kadar dünya barış içindeydi. Godzilla'yı bir tehdit olarak gören Apex, büyük maymunun onları bir enerji bulabilecekleri boş dünyaya götürmesi için Kong'la iletişim kurabilen Kong araştırmacısı Eileen Andrews ve koğuşu Jia ile ekip kurması için içi boş dünya bilim adamı Dr. Nathan Lind'i işe alır. Godzilla'ya karşı savunma yapacak kadar güçlü bir kaynak. Bu arada Madison Russell, şirketinin kötü niyetli olduğuna inanan ve bunu ifşa etmeye çalışan Apex çalışanı Bernie Hayes'in komplo podcastine bulaşmış durumda. Madison, arkadaşı Josh'u geziye getirir ve onlar, Apex'in ne planladığını öğrenmek için Bernie ile işbirliği yapar. Filmi izlerken bu karakterlerin isimlerini unutursanız affedilebilirsiniz. Ayrıca, bir dakika, neden Kong'un içi boş dünyaya gitmesine ihtiyaçları var, gibi temel olay örgüsünü unuttuğunuz için de affedilebilirsiniz. Godzilla Kong'a karşı, izlerken unuttuğunuz bir film çünkü tipik olarak bizi bir filme yatırım yapmaya iten karakter, akıllı olay örgüsü veya tema ya da büyük canavar kavgasına yol açan gösterişli VFX'in ötesinde herhangi bir şey gibi unsurlarla tamamen ilgilenmiyor. Açıkçası, Godzilla Kong'a karşı, adlı filmi izleyen insanlar bu ilgiyi görmeye geliyor ancak bu, filmin süresinin yalnızca 1/4'inden azını oluşturuyor. Geriye kalan her şey, karakterleri ve çeşitli canavarları olmaları gereken yere taşımak için basitçe masa hazırlamak ve sergilemekten ibarettir. Örneğin, karakterler Hollow Earth'e ulaştığında, bu Lind için büyük bir an olmalı çünkü bu, hayatının işinin doruk noktasıdır ve kayıt bile yapılmaz. Kong'un bir yaratığı parçalaması daha önemli çünkü seyircinin görmek istediği şey bu ve dolayısıyla insanların bir önemi yok. Ve belki de, Godzilla Kong'a karşı, adlı bir filmden yanlış şeyi soruyorum ama insanlar seyircinin can kurtaran halatıdır ve o olmadan artık durumu kabullenemezsiniz. Godzilla ve Kong, tıpkı daha zayıf Godzilla filmlerinde ilginizi kaybettiğiniz ve yalnızca lastik kıyafetli insanların birbirine çarptığını izlediğinizin hatırlatıldığı gibi, birbirlerine çarpan devasa CGI yaratımlarına indirgeniyor. İyi bir hikaye, inançsızlığımızı ortadan kaldırır. Ancak Godzilla vesaire, Kong yalnızca CGI yıkımıyla ilgileniyor, bu da onu belki biraz daha tutarlı bir olay örgüsüne sahip herhangi bir Transformers filmiyle aynı seviyeye getiriyor. Film, birden fazla başrolün kendilerine yakın insanları kaybetmesiyle karakter gelişimi sağlamaya çalışıyor. Madison annesini kaybetti, Nathan erkek kardeşini kaybetti, Jia ailesini kaybetti ve Bernie karısını kaybetti. Bu, Kong'un nasıl bir aile aradığıyla da ilgilidir. Ancak bu, hiçbir zaman geliştirilmeyen bir fikrin tohumudur çünkü karakterleri bir sonraki set parçası veya olay örgüsünü keşfetmeye acele etmek daha önemlidir. Film, bu karakterleri neden önemsemeniz gerektiğini tartışmak için hiç ara vermiyor ve belki de kayda değer ilgi gören tek kişi Kong'dur. Godzilla ve Kong'un eşit ağırlıkta olduğunu düşünerek bu filme girmeyin. Godzilla vesaire Kong, Godzilla filmlerinin devamı olmaktan çok, Kong, Kafatası Adası'nın devamı niteliğindedir ve Kong'un daha etkileyici bir yaratım olması nedeniyle bu mantıklıdır. O insansı, memeli ve karmaşık yüz ifadelerini yönetebiliyor, oysa Godzilla sadece büyük bir sürüngen. Hikaye aslında Kong'un yolculuğu ve bu yolculukta pek fazla değişmese de, Godzilla çoğunlukla kayıtsız bir şekilde öfkelenirken ona sempati duymanız gerekiyor. Eğer bir Godzilla hayranıysanız bu sizi üzebilir ama sanırım mantık şu ki Godzilla zaten 2 film almışken Kong'un yalnızca bir filmi vardı. Ancak, devam filmleri, hakkında konuşurken bile Warner Bros. Ve Legendary'nin Monsterverse'inde tutarlı hiçbir şey yok. Bunu filmlere sabitlemek için karakterleri kullanmak yerine, yalnızca IP'ye dayandılar ve sonuç olarak,
Bu filmlerde canavarların bir şeyleri parçalaması dışında ne olduğunu gerçekten hatırlayamazsınız. Godzilla, Canavarların Kralı'nı 2 yıldan daha kısa bir süre önce izledim ve size o filmde olup biten tek bir şeyi bile anlatamadım. Godzilla vesaire Kong'u 2 günden daha kısa bir süre önce izledim ve olup bitenleri hatırlamakta zorlanıyorum. Uzaktan akılda kalan her şey canavar dövüşlerinden geliyor ve bu bile oldukça geçici çünkü bunlar CGI kargaşasından başka hiçbir şeye dayanmayan set parçaları. Godzilla vesaire Kong, gişe rekorları kıran filmlerin en alaycı olanı çünkü izleyici olarak CGI gösterisiyle karışık nostaljiden başka bir şey istemediğinize inanıyor. Godzilla ve Kong'un IP'sini alıyorsunuz, artık alt metin hakkında endişelenmiyorsunuz ve bu karakterlerin başlangıçta temsil ettiği korkulardan kurtuluyorsunuz ve gişe rekorları kıran bir yıkım adına onları birbirlerine çarpmaları için serbest bırakıyorsunuz. Ve bu yeni olmasa da, Gareth Edwards, Jordan Vogt Roberts, Michael Dougherty ve şimdi de Wingert gibi yönetmenlerin kendilerini tamamen elden çıkarılabilecek bir şeyin içine atmasını özellikle cesaret kırıcı bir şey var, kazananlar sadece yatırımlarına ciddiyetle başlarını sallayan AT&T hissedarları oluyor. Açıkça görülüyor ki, iyi filmler olsalar da olmasalar da tüm gişe rekorları kıran filmler ticaret üzerine kuruludur. Warner Bros. Mad Max, Fury Road ya da Harry Potter gibi filmleri iyi niyetle yapmadı. Bunu para kazanmak için yaptılar ve bu sorun değil. Ancak nadiren Godzilla Kong'a karşıda sunulan boş gösteri ve akılsız yıkım kadar şeffaf ve tembeldir. Seyirci, oyuncular ve bu tıknaz çocuklar daha iyisini hak ediyor.